Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bahtına bu bebek kabaklarla çok lezzetli bir tarif hazırladım. Kabaklarım çok taze olduğu için kabuklarını soymadan kullanacağım. Sadece şekil vermek için bu şekilde kabak oyacağının tırtıklı kısmıyla üzerinden geçiyorum, çizikler atıyorum. Elinizde böyle bir aparat yoksa çatal kullanarak da boydan boya kabağı çizerek bu görüntüyü elde edebilirsiniz. Tüm kabaklarımın dış kısmı hazır olunca baş ve sap kısımlarını kesiyorum. Kabaklarımı halka halka olacak şekilde doğruyorum. Ben minik minik kabaklar kullandığım için bütün halde doğradım ama eğer büyük kabak kullanacaksanız 2'ye veya 4'e bölerek de kabaklarınızı doğrayabilirsiniz. Kabaklarımı doğrayınca pişireceğim tavaya alıyorum. Kabaklarımın üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Hemen bekletmeden ocağa alıyorum kabakları. Ara ara karıştırarak kabaklarımın iyice yumuşamasını, kızarmasını sağlıyorum. Tam pişme aşamasına gelirken üzerine tuzunu ilave ediyorum. Tuzu daha öncesinde eklemiyorum ki kabaklarım çok fazla sulanmasın. Eğer önceden tuzunu eklerseniz hem şeklini hem de tadını kaybedecektir kabaklarınız. Kabakları ocaktan aldıktan sonra sıcağıyla üzerine bir tutam doğranmış dereotu ekliyorum. Karıştırıyorum ve bu şekilde kabaklarımı soğumaya bırakıyorum. Ben de bu arada tarifimde kullanacağım yoğurtlu sosu hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı dolusu süzme yoğurt aldım bir kaba. Üzerine bir büyük diş sarımsak rendesi ekliyorum. Yeterince tuzunu ekliyorum. Kabaklara eklediğimiz tuzu da göz önünde bulundurarak ekleyin sosuna. Daha sonrasında da asıl lezzet ve kıvam verecek olan 2 tatlı kaşığı kadar tahini ilave ediyorum. Bütün malzemeler iyice özleşene kadar sosumu karıştırıyorum. Bir diğer sosumu da cevizle hazırlayacağım. Bir avuç kadar cevizi çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Robottan geçirdiğiniz zaman birazcık yağını bırakacağı için bu şekilde doğramak daha iyi sonuç veriyor. Eğer mümkünse doğramanızı tavsiye ederim cevizleri. Doğranmış cevizlerimi hemen minik bir sos tavasına aktarıyorum. Cevizlerin üzerine 2 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Cevizlerimin birazcık kokusu çıkana kadar ve rengi değişene kadar kavuruyorum. Bu şekilde bir kıvam alması gerekiyor. Çok fazla bekletmeyin ve başından ayrılmayın. Çok çabuk yanacaktır cevizler. Üzerine de sıcakken bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ilave ediyorum ve sosumuz bu şekilde hazır oluyor. İyice soğuyan kabaklarımı hemen servis tabağıma alıyorum. Üzerine hazırlamış olduğum yoğurtlu tahinli sosu gezdiriyorum. Dilerseniz kabakları bu yoğurtlu sos içine tamamen karıştırarak da servis edebilirsiniz. Bu hazırladığım yoğurtlu tahinli sosu mutlaka bir kez olsun denemenizi tavsiye ederim. Eminim ki bundan sonra hazırlayacağınız birçok yoğurtlu salatada
favoriniz olacak bir sos. Kabak ve sosun en üzerine de kavurmuş olduğum cevizlerimi ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi hem görsellik ekliyor salatamıza, tarifimize, hem de inanılmaz bir lezzet katıyor. Eğer denemediyseniz kavrulmuş cevizi de bu şekilde mutlaka salatalarınızda kullanmanızı tavsiye ederim. Ben çekmeyi unuttum ama bir tutam da üzerine susam gezdirerek salatanızı daha da tatlandırabilir ve renklendirebilirsiniz. Susam da çok yakışacaktır bu salataya. Bu şekilde yakından da göstermek istiyorum. Hazırlaması çok kolay ve çok lezzetli olan salata tarifim bu şekilde hazır olmuş oldu. Bugünlük benden bu kadar. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.